Selamlar. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı bittiğinde büyük bir ideolojik ve endüstriyel ve askeri güç olarak ortaya çıkması ABD'de bildiğiniz gibi büyük bir endişe yaratmıştı ve çevreleme politikasının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Ve bu çevreleme politikası başlangıçta ekonomik ve diplomatik paktlar olarak bir cazibe modeli yaratmak, bu cazibe modelini jeopolitik anlamda bir kuşağa dönüştürmek ve bu kuşakla Sovyetler Birliği'nin ilerlemesini durdurmak amacını taşıyordu. Fakat gelişmeler bunun sadece burayla kalmamasına, Amerika'nın tehdit algısının artmasına ve bunun askeri bir çevrelemeye dönüşmesine de neden oldu ve bu çok zaman da almadı. Sadece 2. Dünya Savaşı biliyorsunuz 1945'in ortalarında hatta sonlarına doğru bitti Pasifik cephesiyle beraber. Ve biz 1949'a geldiğimizde Soğuk Savaş'ın ve bugüne kadar uzanan Amerikan hegemonyasının en önemli araçlarından bir tanesi olan NATO'nun kuruluşunu gördük. Dolayısıyla bugün NATO'nun nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini konuşacağız. NATO'nun ortaya çıkış sürecine bakarken aslında ABD'den önce bizim Batı Avrupalı ülkelere bakmamız lazım. Çünkü Sovyetler Birliği'nden aslında en büyük askeri anlamdaki endişeye sahip olan ülkeler başlangıçta Batı Avrupa'daki ülkeler. Çünkü geçen haftalarda uzun uzun konuştuk. Savaş bittikten sonra yıkılmış bir Avrupa var. Halklar son derece memnuniyetsiz ve çok güçlü bir işçi sınıfı ortaya çıkmış durumda. Devrimci gruplar güçlü durumda ve Sovyetler Birliği diye bir model var. Başarılı olmuş, savaşın kahramanı durumunda bir devlet var. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi endişeleri söz konusu ve endişelerinden en önemlilerinden bir tanesi şu. Ülkede bir mücadele dönemi olursa bu mücadeleye Sovyetler Birliği gelip müdahale eder mi? Yani burada devrimci güçler örneğin bir iktidar değişikliği yaptıktan sonra bunu değiştirmek isteyen güçler ortaya çıkarsa onlar ortaya çıkmasın diye destek vermek üzere örneğin Sovyetler Birliği gelip tanklarını atıyorum Paris'e sokar mı gibi çeşitli endişeleri olduğu için bu işi daha askeri düzeyde düşünenler aslında Batı Avrupalı devletler ve onlar şunu görüyorlar. Yani bu devletler güçlerini birleştirse bile böylesi bir durumda, bir örneğin çatışma durumunda Sovyetler Birliği'ne güçlerini birleştirdiklerinde bile karşı koymaları mümkün değil. Çünkü çok büyük bir askeri güç toplamış durumda Sovyetler Birliği. Hatta şöyle bir araştırma yapılmış. Sovyetler Birliği yürüyüşe çıksa, yani yürüyüş dedim askeri yürüyüşe çıksa Manş Denizi'ne ulaşması 15 gün kadar bir süre alacak ortalama olarak. Yani Batı Avrupa'daki o komünist bloğa, Doğu bloğuna geçmemiş olan devletler bir araya geldiklerinde bile çok etkisizler. Ama buna rağmen yine de başlangıçta olası bir Sovyet yayılmacılığını durdurmak için kendi aralarında bir birlik bile oluşturuyorlar. Adı da Batı Avrupa Birliği. Fakat biraz önce dediğim gibi bu birlik tek başına bir işe yaramayacak gibi göründüğü için bu iş yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'ni de kapsayacak şekilde görüşmelerle açılmaya başlıyor. Bunlar zaten paralel süreçler. Bir yandan ABD zaten artık çevreleme politikasını bir Ulusal Güvenlik Konseyi kararına çevirmiş. Onun doğrultusunda 47'de Truman doktrini hemen ardından Marshall Planı 48'de uygulamaya geçirmiş. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de zaten Sovyetlere karşı bu çevrelemeyi olabildiğince sıkı tutmak niyetinde. Avrupa'dan da böyle bir talep gelince artık bizim NATO diyeceğimiz örgütün temeli ortaya çıkıyor. Ve 1949'da Washington'da bir araya gelen Kuzey Atlantik'in iki kıyısındaki devletler, Kuzey Atlantik dediğim Atlantik Okyanusu'nun doğusundaki Batı Avrupa devletleri ve batısındaki ABD ve Kanada'nın içinde bulunduğu devletler bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmanın adı Kuzey Atlantik Anlaşması. Ve bu anlaşmayla bir örgüt de kuruyorlar. Bu anlaşmada hedeflediklerini gerçekleştirsin diye. O da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. Yani İngilizce baş harfleriyle alacak olursak NATO. Yani North Atlantic Treaty Organization. Bunların baş harflerini aldığınızda NATO ortaya çıkıyor. Yani Kuzey Atlantik bölgesini korumak için bir örgüt kurduklarını dünyaya ilan ediyorlar. Ve bundan kasıtlarını da en güzel anlatan madde 5. maddesi. O anlaşması örgütü demiştim ya. O anlaşmanın 5. maddesi aynen şöyle söylüyor. Diyor ki bu ittifakın içerisindeki herhangi bir ülkenin topraklarına yapılacak herhangi bir müdahale veya bir saldırı bu ülkelerin tamamına yapılmış sayılacaktır diyor. Yani aslında birbirleriyle kolektif güvenlik, hep beraber yapacakları güvenlik çerçevesiyle Sovyetlerden gelecek olan bir saldırıya hep beraber yanıt vereceklerini söyleyip bir caydırıcılık sağlamaya çalışıyorlar. Yani Sovyetlere çok açık bir şekilde şu mesajı veriyorlar. Diyorlar ki eğer sen bizim en güçsüz üyemiz dahil olmak üzere bu bölgenin içerisindeki
herhangi bir ülkeyi herhangi bir gerekçeyle, örneğin oradaki seçimleri kazanmış Komünist Parti'ye yardım etmek veya başka bir gerekçeyle gelip buraya müdahale etmeye kalkarsan, askerlerini buraya sokarsan biz de sana savaş ilan edeceğiz. Dolayısıyla bu ülkeyi sadece karşına almış olmuyorsun, hepimizi almış oluyorsun diyorlar. Ve tabii ki bunu demek kolay. Batı Avrupa Birliği de bunu diyordu aslına bakarsanız. Ama burada asıl önemli olan ABD'nin de bunu diyor olması. Çünkü ABD o dönem 1949 Sovyetlerin ilk nükleer silahını yaptığı yıl ayrı mesele ama bir tane nükleer silah var. 1949 yılı için hala şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri o dönemin nükleer tekeli. Başka nükleer gücü olan yok. Dediğim gibi Sovyetler ilkini yapıyor ama bir tane elinde var. Dolayısıyla asıl tehdit burada ABD'nin olması. Yani bir yandan örtülü olarak şunu da demiş oluyorlar. Sen eğer bu bölgeye herhangi bir müdahale yaparsan nükleerlerin de içinde bulunduğu bir caydırıcılık paketiyle sana karşılık verme tehdidinde bulunuyoruz diyorlar. Yani nükleer şemsiyeye dayalı bir kolektif güvenlik örgütü olarak NATO ortaya çıkıyor. Ve tabii ki yine ABD açısından şunu da bir tekrar değerlendirelim. ABD açısından sürekli ne demiştik? Bu paranın iki yüzü var. Bir yüzü evet rakibini engellemek, Sovyet yayılmacılığını durdurmak için çevreleme politikası ama diğer yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi etki alanını artık liderlik yapacak. Yani bir hegemonya kuracak şekilde kontrolüne alması için de kurulmuş olan bir örgüt. Ve bu arada çok gizli saklı da değil. Daha ilk Genel Sekreteri Lord Eismay aynen şöyle ifade ediyor NATO'nun kuruluşunu. NATO Amerikalıları içeride, Sovyetleri dışarıda ve Almanları aşağıda tutmak için kurulmuştur diyor. Yani Alman kısmını önce açıklayayım. Almanların bir intikamcılık yapmasından korkuyorlar başlangıçta. Nasıl ki 1. Dünya Savaşı sonrasında Hitler'i yaratan ve sonra 2. Dünya Savaşı'nı başlatan bir ortam ortaya çıkmıştı. 2. Dünya Savaşı sonrasında bu olmasın diye Almanya paylaşıldı, resmen bölündü. Temelde ikiye ama ayrıca dörde ve baştan yaratılan bir ülke haline geldi adeta. Evet. Ama yine de NATO'yu bunu kontrol edecek bir araç olarak da düşündüler. Ta ki 1955'te Batı Almanya NATO'ya girene kadar artık ondan sonra böyle bir endişe kalmıyor. Ama başlangıçta bu da var. Ama asıl onun dışındaki temel ikiye bakarsak Sovyetleri dışarıda, bu çok net bir bölgemiz var. Bölge Kuzey Atlantik bölgesi, bunun dışında duracak. Buraya kesinlikle müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Burası artık Sovyetlerin etki edebileceği bir alan olmaktan çıkacak diyorlar. Ve Amerikalıları içeride. Yani Amerikalıların Avrupa'da bulunması için de bir temel gerekçe olacağını da zaten açık bir şekilde söylüyor ilk genel sekreteri. Ve işte bu mantıkla NATO 1949 Washington Anlaşması'yla ortaya çıkıyor. Sonrası ise NATO'nun ne yapacağından ziyade nasıl yapacağı ile ilgili. Bu tabii çok dallı budaklı bir konu. Bugün Amerikan dış politikasında NATO'nun nasıl ortaya çıktığını konuştuğumuz için oralara çok girmeyeceğim. Ama çok kısa bir özetle nasılından bahsedeyim. Bunlar tamamen stratejik konseptler dahilinde gerçekleşiyordu. Örneğin başlangıçta o zamanın nükleer teknolojisi ve askeri dengeleri açısından kitlesel karşılık diye bir strateji geliştirmişlerdi. Buna göre eğer herhangi bir saldırı olursa zaten adında da yer aldığı üzere nükleerlerin de içinde bulunduğu bir yanıt paketiyle doğrudan kitlesel olarak karşılık verilecekti. Fakat bunun aslında hiç esnek olmadığı ve yönetilebilir krizleri bile, yani tırmandırılabilir, içinde çatışma olsa bile tırmanıp son çare olarak nükleerlerin kullanılabileceği bir senaryoyu bile mümkün kılmadığı çeşitli krizlerle ortaya çıktı adım adım. Özellikle de bunun en büyük tırmanma noktası olan Küba füzeler krizi diye bir kriz var. Dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın kenarından döndüğü diyeyim. Belki yani gerçekten yok oluşun eşiğinden döndüğümüz bir vaka var. Dolayısıyla böylesi bir durumda tırmanmanın aşamalarını ortaya koyacak bir konsept için konsept değiştiriyor ve esnek karşılıklılık doktrinine geçiyor. Çeşitli aşamalara bindirilmiş şekilde bu savunmanın nasıl yapılacağı gerçekleşiyor ve her askeri teknoloji değiştiğinde, her politik gündem stratejiyi değiştirecek kadar büyük etkisi olan olaylar olduğunda bunda çeşitli güncellemeler, askeri konuşlanmalar, teknolojik yenileştirmeler ve ordu düzenlemeleri yapılıyor. Ama temelindeki daha o 1949'daki alanı korumak için karşı tarafı buraya sokmamak ve bu içeride mümkün olduğunca ABD'yi tutarak onun askeri liderliğinde bunu yapmak konusundaki NATO mantığı devam ediyor. Buna son eklenecek olan husus yine ayrı bir videonun konusu ama NATO kapsamında genel anlamda bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir husus. Soğuk Savaş bitince NATO'nun ne olduğu. Çünkü Soğuk Savaş öncesinde NATO'nun varlık sebebi gayet belliydi.
Dediğim gibi Sovyetleri dışarıda. Buradan başlayalım. Gerisini boş verelim. Sovyetler diye bir şey kalmadı. O zaman NATO'ya ihtiyaç var mı sorusu ortaya çıktı. Bunun tartışmalarını başka videolara bırakarak sadece şunu söyleyeceğim. NATO bir ortak kimliğini koruma başarısıyla mevcut üyeleri için ortak yeni tehditler nedir sorusunu sormayı başardı ve yeni tehditler ışığında kendisini yeniden yapılandırdı. Yani gidip nükleerlerle yanıt verilecek bir devlet tehdidi falan değil ama onun dışında geleneksel olmayan tehditler denilen alanlar üzerinden kendisini, ordusunu yani orduların koordinasyonunu ve kullanacağı teknolojileri baştan yapılandırdı ve NATO'yu yeniden bu şekilde işlevlendirdi. Yani bu tartışılıyor dediğim gibi. Bu aslında Amerikan hegemonyasını kullanmak için bir araç olarak tutmaya devam ettiği için mi? Yoksa gerçekten batıda bir batılı kimliği oluştu da NATO bunun bir uzantısı mı oldu falan. Bunların tartışmaları var, ayrı mesele. Bilin diye buraya koyuyorum ama önemli olan şu: NATO, Sovyetlere karşı kurulmuş olan NATO, Sovyetlerin ortadan kalkmasından sonra ortadan kalkmadı. Ve ortaya çıkan yeni tehditlere karşı kendisini yeniden yapılandırdığı gibi Sovyetler ve bütün bir Doğu bloğu çözüldükten sonra geri kalan devletleri de büyük bölümünü Avrupa'dakileri kendi içine aldı. İşte önce Orta Avrupa'dan başladı, Baltık'la devam etti, sonra Karadeniz hattına indi vesaire derken bugün biliyorsunuz Ukrayna özelinde bile, daha önce Gürcistan özelinde bile tartışılan durumlar vardı NATO ile ilgili. Dolayısıyla varlığını sürdürüyor ve son olarak tabii Rusya'nın adeta bir yeni Sovyetler algısı yaratarak birçok Avrupalı müttefikte Ukrayna Savaşı'na başlaması sonrasında adeta bir can suyu buldu. Yani tartışmaları en azından bir 15-20 yıl bence ileri atacak şekilde kendisini yeniden var etti. Hatta biliyorsunuz yeni üyelerini yıllarca Soğuk Savaş döneminde bile uzak durmuş İskandinavyalı üyelerini bile almak kaydıyla, Finlandiya'yı almak kaydıyla kendisini yeniden var etmeye ve devam etmeye de devam ediyor. Ama bütün bu hikaye nasıl başladı diyecek olursak başladığımız noktaya geri dönelim videonun sonunda ve şunu tekrar hatırlatalım. Sovyetler Birliği'ne karşı yapılan çevreleme politikasının ekonomik ve diplomatik ayaklarını başlatan Truman Doktrini ve Marshall Planı'ndan sonra artık bunun Batı Avrupa devletlerinin askeri kaygılarıyla birleşecek şekilde ABD'nin müdahil olma planlarını birleştirdiği noktada biz bir askeri örgüt olarak artık NATO'nun ortaya çıktığını ve çevrelemenin askeri çevrelemeye dönüştüğünü, Soğuk Savaş'ın artık bir adım öteye geçerek doğrudan tehdit algılarını içeren askeri bir konsepte büründüğünü, çünkü NATO kurulunca Sovyetler de tabii eli kolu bağlı beklemeyecek. Onlar da çok kısa bir süre sonra Varşova Paktı diye benzer mantıkta örgütlenen bir örgüt kuracaklar ve böylece iki tane askeri anlamda örgütlenmiş, yani artık öyle ideolojik bir cazibe modeli yaratıp oralarda halkların bir şeyler yapmasını bekleyen örgütler şeklinde değil, birbirlerine karşı askeri olarak konumlanmış bir dünya yaratacaklar. Ve bu dünya 1991 yılına kadar büyük ölçüde bu mantıkta devam edecek. Ve dediğim gibi Sovyetler Birliği ortadan kalktıktan sonra da NATO varlığını sürdürmeye en azından benim bu videoyu yaptığım 2024 yılı itibarıyla devam edecek. O yüzden artık Truman Doktrini, Marshall Planı ve NATO ile beraber ABD'nin artık izolasyonizmi tamamen bırakıp dünyada bir müdahil güç olarak aktif dış politikaya nasıl geçtiğini ve bu geçişin de Soğuk Savaş'ı nasıl şekillendirdiğini anlamış olduk diye inanıyorum. Dolayısıyla ilerleyen süreçleri farklı videolarda ele almaya ve Amerikan dış politikasının tarihini konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü vaktiniz için hepinize teşekkür ediyorum.